5 bölümdür size bir soru soruyorum. Katil kim? Siz de yorumlarda teoriler ürettiniz. Rıza dediniz, Salih dediniz, Hakan yaşıyor dediniz. Hiçbiriniz doğru soruyu sormadınız. Doğru soru şuydu. Bu kadar detayı, polislerin bile görmediği o ipuçlarını bir insan nasıl bilebilir? Size Hakan'ın hikayesini anlattım. Birinci bölümde ne demiştim? Masada 4 kişilik pasta siparişi vermişti ama o yalnızdı. Hakan'ın misafiri kimdi peki? O misafir bendim. Hakan beni tanırdı. Mahalleden yüzüne gülen o genç çocuktum. O gece kapıyı bana kendi elleriyle açtı. Çayı ben demledim. İlacı çayına ben karıştırdım. O koltukta sızıp kalırken onun son nefesini verişini izlemek. Sinemada film izlemekten farksızdı. Sonra Ayla, zavallı ressam, size katil onu delirtmek için eşyaların yerini değiştiriyordu dedim. Bunu nasıl bildim sanıyorsunuz? Çünkü o evdeydim. Ayla uyurken yedek anahtarla içeri girerdim. Başucunda durur, nefes alışını dinlerdim. Vazoyu alıp masanın diğer ucuna koyardım. Sabah uyandığında yüzündeki o şaşkınlığı, o korkuyu pencereden izlemek, ona delirdiğini hissettirmek, onu öldürmekten daha büyük bir hazdı. Mavi boncuklar benim imzam. Neden nazar boncuğu? İroniyi seviyorum çünkü. İnsanlar bunu kötülüklerden korunmak için takar. Ama ben onları öldürdüğümde yanlarına bir tane bırakıyorum. Hakan'ın günlüğü 3. ve 4. bölümde peşinden koştuğumuz o meşhur günlük. Bunu ben yazdım arkadaşlar. İsmail amca dükkanda bana o günlüğü vermedi. İsmail amca beni tanırdı, Hakan'ın ölümünde nazar boncuğu detayı fark edilirse İsmail amca beni ihbar edebilirdi. O yüzden dükkanı yaktım. O yüzden o zavallı adamı küle çevirdim. Dikkatinizi başka yere çekmek için günlük yalanını uydurdum. Ve Rıza, aşağıda 5. bölümün sonunda bağlı bulduğum Rıza. Onu kim bağladı sanıyorsunuz? Ben eve girdiğimde Rıza beni bekliyordu. Elinde telefon vardı, polisi arayacaktı. Senin yaptığını biliyorum dedi. Yaşlı bir adamı alt etmek ne kadar zor olabilir ki? Onu sandalyeye ben bağladım. Ağzını ben bantladım. Sonra yukarı, kendi daireme koştum, Rıza amcayı da öldürmeliydim. Hakan'a verdiğim ilaçtan almak için evime çıktım. Dışarıdan siren sesleri geliyor, mahallede polis ekipleri var, muhtemelen beni almaya geldiler, Rıza amca iplerinden kurtulmuş olmalı ya da gözümden kaçan beni gören biri ihbar etmiş olmalı. Ben görevimi tamamladım, hikayemi anlattım. Ve siz, milyonlarca insan benim cinayetlerimin şahidi oldunuz. Dizi bitti. Ama korkmayın, ben bir yere gitmiyorum. Hapishaneler hikaye anlatmak için harika yerlerdir. Orada çok fazla yalnız insan var. Belki 2. sezonu oradan çekerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Son bir soru. Hanginiz katili tahmin etti? Ya da siz katilin kim olduğunu düşündünüz? Yorumlarınızı bekliyorum.